calından Türk atası. Kança canmağa arzıdı eken Avirok senden başkanı söyle. Herkese merhaba, ben Şeyma. 40 günden fazla süren Kırgızistan maceramın sonuna geldik. Ülkenin başkenti Bişkek'ten başlayarak Oş, Isıkgöl, Arslanbop, Karakol, birçok şehirde, yaylalarda inanılmaz anılar biriktirdim. Bilgisayarım olmadığından tüm editlerimi telefondan yapıyorum. Hafıza sorunu yaşadığım sırada da yanlışlıkla editlediğim videoların bir kısmını sildim. Ben de Kırgızistan'daki bu son videomda hem kurtarabildiğim videoları sizinle paylaşmaya hem de bana en çok sorulan soruları yanıtlamaya çalıştım. Videonun ilk iki bölümünde market ve teknoloji fiyatları olacak. İkinci bölümde ise tarih müzesi ve Cengiz Aytmatov'un mezarı. Son kısımda ise Şor Türkleriyle tanıştıracağım sizleri. Umarım keyifle izlersiniz. Türkiye vatandaşlarından vize istemeyen Kırgızistan'da para birimi olarak Kırgızistan somu kullanılıyor. Kırgızistan'da 5 lira verdiğim karşılık olarak 26 som aldım. Kanalda abone olup videoyu beğenirsiniz, beni çok mutlu edersiniz. Keyifli seyirler. Kança'dan. Gel. 700 lira gibi bir şey. iPhone 13 Pro var elimde. 128 GB. Ya bu Lenovo Türkiye'de ne kadar? Yanımda bir Şor Türk'ü var. Cemal, Şor Türkleri nerede yaşıyor? Sibir'de yaşıyor. Mesela bizde Bayram, sizde? Bayram. Herkese merhaba. Şimdi buranın A101 BİM gibi bir süpermarketine geldik. Normalde ben başka bir markete gitmiştim ama çekimi yasakladılar. O yüzden böyle kaçak göçek çekmeye çalışacağım telefonla. Gelin bakalım burada market fiyatları ne kadarmış. Şimdi kıyma bölümüne geldik. Bu kuzu eti kıyma. Burada da dana eti var. Fiyatlar 469 som, yani yaklaşık 100 lira gibi bir şey yapıyor. Şimdi onlu yumurta da normalde 80 som ama buranın bu marketin kartı varsa 55 som oluyor. Tabii yumurtaların fiyatları da boyutlarına göre falan değişiyor. Bu tarafta Kırgızistan'ın yumurtalarından varmış. O da 105 som. Diğer çekim yapamadığım markette normalde bu 600 falan küsür somdu bu yağlar. Burada daha pahalı, 877 som, 5 litrelik olan. Diğerleri de bu şekilde, yani marka fark ediyor ama çok da düşük değil yani. 796, yine hep 850 civarı yani. Burada bu arada zeytinyağları çok pahalıymış. Onlara da baksanıza, şu kadarı, ben zoom yapalım, 851 som. Tuvalet kağıtları da burada mesela 3 katlı 8'li var. 234 som yapıyor. Bu da 4'lü mesela. Bu da 151 som. Şimdi burada da Fairy gördüm. O da 145 som. Biliyorsunuz son zamanlarda bunlar falan Türkiye'de bayağı fiyat arttırdı. Bu da 145 soma satılıyor. Ama bunlar 600 milim. Şurada mesela 900 milimlik olanlar var. Onlar da 190 som. Bence burada en pahalı şey kesinlikle bu çamaşır deterjanları. Mesela bu 30 yıkama ve 771 som yapmış. Tozlara gidelim. Mesela tozlar da çok da farklı değil yani. Mesela bu 3 kiloluk. Bu da 522 som. Burada da kolalar var. Kola da indirime girmiş 96'dan 82 soma. 1 kiloluk un 82 som. Burada aşağı doğru tabii ki hem kiloları artıyor hem fiyatları artıyor. 2 kiloluk 152, 5 kiloluk var burada unların. O da 363 som. Sütün fiyatları da şöyle. Mesela bu kaç binlik? 58 som. Şeker ve pirinçler o kısma geldi. Şekerin fiyatı 79 som. Böyle gidelim, pirinçler ne kadarmış? 75 som, 72 som diye gidiyor. Burada da kırmızı mercimek var. O da 143 som. Bulgur da 132 som. Yani aslında bulgur burada pirinçten daha pahalı. Burada da birçok ekmek çeşidi var. Böyle uzun ekmek, orada çiçek ekmek falan gördüm bir yerlerde. Şurada mesela çiçek ekmek falan var. Ekmeklerin fiyatları da 17 som, 25 som arası değişiyor. Fiyatları yazmıyor. Herkese merhaba. Allah'ım. Dur, yani polis, beni mi bekledin? Beni mi bekledin polis kardeş?
Herkese merhaba. Bugün teknoloji fiyatlarının nabzını tutacağız. Bu konuşmayı yaklaşık 5. kez yapıyorum çünkü burası çok aktif bir cadde. Sürekli ses geliyor. Arkamda Sum Alışveriş Merkezi var. Burada herkes bana teknolojik ürünler burada daha çok uyguna satılıyor dediler. Bakalım fiyatlar ne kadar? Türkiye ile kıyasladığımızda daha mı uygun, daha mı pahalı? İçeri girince göreceğiz. Umarım çekmeme de izin verirler. Normalde ana girişi yan taraftaymış ama şu an çok aşırı sıcak ve güneş. O yüzden biz yan kapı binasına geldik. Arkadaşım parasını çekerse inşallah içeri gireceğiz. Şimdi nereye gidelim? Böyle geleneksel ürünlerin satıldığı yerler de var. Kapıda kocaman çekim yasak dediği için böyle vallahi çaktırmadan çekmeye çalışıyorum ama çok güzel ya şu kalpaklar falan. Varmış bunlar. Duvar panosu herhalde değil mi? Sen fiyatını sormadın mı? Birçoğu kendi el işlemeleri. Tabii canım. fabrika Bunlar dışında. zaten el emeği belli yani. Şunlar falan baksanıza ne kadar güzel. Welcome. Prihodite. Turistlere satalım bir şeyler. Her şey Gel abla gel. El yapımı panolarımız var. Turistler gitti ama ya. Daha devam var, geliyorlar. Gel abi Konuşacağım diye yok çağır. bende. Prihodite. Prihaditi. Hı hı. O ne Habibi gibi ya. Prihodite. Gelin. Prihaditi. Kalpaklarımız var. Burada saçlar Biz sizin ordunuzga satıyoruz. Müşteri çekiyoruz buraya. Mına ova ушундай болчу. Ова meniki bul болчу. Ova точно uşu. Bu kançadan? 2500. Negi? Pazarlık vardır ya. Pazarlık sünnettir. Direkt ağzını açtı 2500 diyor. Dedim niye 2500? 2000 değil miydi dedim. Evet 2000'e verdim size diyor ama geçen yıl aldığımda 1800 galiba. 1800'den 2000'e çok artış değil ama. Bu kalpaklar ne kadar? 800'müş. Bunlar da çok iyi ya. Ben bu kalpakları çok seviyorum. Keşke kadınlar da taksa. Geçen beraber gittiğim ekipteki arkadaşlar bana şöyle bir tane şal hediye etmişti. Bir daha buradan teşekkür etmiş olayım. Bunlar ne kadarmış? 56 sonmuş bunlar. Bunlar daha pahalıdır. Ama çok tatlıymış. Magnetler de var burada. Bunlar ne kadar? Kaç bunlar? Kaç eder? Kançadan. Yani 150. 150'ymiş aslında. Yok, bunlar biraz pahalıymış ama. Bozuyuk diyorlardı bunlar herhalde. Magnet 150 bir şey değil ki. Bunlar çok güzelmiş. Şundan bir tane alırım. Küçük çocuklar için O da mi? öyle diyor. Yok küçük kalır diyor da olsun. Olsun. Küçük kalır dediler ama yine inatla koyduk yine de başımıza. Kança. Kança'da. 250. 250 miymiş ama bana evet küçük geldi çocuk için. Bu da hediyesi. Teşekkür ederim. Burada Kırgız geleneksel kıyafetleri falan da satılıyor. Bunları herhalde biz Oş pazarında daha fazla görürüz muhtemelen. Şimdi hafıza kartı bulmaya çalışıyorum ama bizim aradığımız marka buralarda yokmuş. Hatta sadece internetten bulabilirsiniz dedi değil mi? Evet. Enterkeci diye bir magazin dükkan var. Orada bulabilirsiniz dedi. Şimdi onun internet sitesine bakacağım. Sumda yokmuş. SD kart bulamadık ama girmişken dedik bilgisayarlara bakalım. Ne var burada? HP falan var. Bu mesela 38 sonmuş Acer. Bu 60.000 son. Lenovo 36.000 son. Burada hep Lenovo falan var. Asus 70.000. 70.000 son ne kadar yapıyor ortalama? Sen demiştin. 15.500 lirasına yakın. Daha düşükleri de vardı 35.000, 40.000. 40.000'e bir bilgisayar var burada işte. 40.000 son. Evet. 14.650 lira. 40.000 son ne kadar yapıyor? Kaç bin? 40.000 son. Mesela bu 40.000 son. Acaba mesela bu Lenovo Türkiye'de ne kadar? En düşük hangisiydi? Dur bakayım. 30.000. 30.000 var şurada. Acer mesela 30.000.
26 bin. En düşük. Acayip. Bunun markasına bakalım ya Türkiye'de ne kadarmış. 5500 yapıyormuş. Aslında neymiş biliyor musun 5500 lira? Bu markaya bakacağım bakalım Türkiye'de ne kadarmış. Buldu mu beni? Этот канал. Evet o benim. Rahmat. Bir de takipçi kazandık bak düşün hem fiyat hem çekim yaptık hem fiyat öğrendik bir de takipçi kazandık. Это Şundan var mı? SanDisk Marka. 64 Extreme Pro. Есть? SanDisk marka Var mı? brand. Я понял. Ya bunu. Bakalım var diyor. Varmış ha süper. Burada da HP bilgisayarlar varmış. HP'ler de mesela 66 bin, 59 bin civarı değişiyor. Dell ne kadarmış? Dell'de 38.500. Fena değilmiş. Şu 31 bin Lenovo, Asus 39 bin. Будет 3000, вот такая 4500. Çok pahalıymış. Evet. Türkiye'de ne kadardı bu? Bakmadım ama Ben Türkiye'de 300 lira mıydı 300 lira acaba? bir şey Türkiye'de işte. O da 3000 demişti değil mi? Evet. Biz bir düşünelim. Bence de. Biz bir düşünelim, bir bakıp gelelim. Burada 250 lira, yani Türkiye'de 250 liraya satılıyor, burada 650 liraya satılıyor. Ben keşke Türkiye'den alsaymışım. Türkiye'den almadım. Pasif olması. 700 lira gibi bir şey yapıyor değil mi o zaman? Çok pahalı. Spes var. Bunlar ne kadarmış acaba? Onları da sorsak mı o arada? Ne kadar mesela bu kanonlar? Kaçada? 30 bin sonundan yukarıyaymış. Farklı fiyatlarda. 30 bin sondan başlıyormuş yani. Teşekkürler Spesiva. Ben SD kartımın fiyatının çok yüksek olduğunu öğrendikten sonra modum düştü. Onu alıncaya kadar, SD kart alıncaya kadar şuradan bilgisayar alırım. 30 bin son veririm. En azından bilgisayarım olur. Bilgisayarsa her şeyi telefonda hallediyor. 85 bin sonmuş. 85 bin son yaklaşık 18 bin, 16 bin. 16 bin falan yapıyor. Салам! Приходите к нам в Логостар. Самые лучшие цены. На телефоны, на аксессуары. Samsung ama ben Samsung hiç kullanmıyorum. Sen biliyorsundur. Samsung'un son modelleri ne? A53. 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 A53, A13, A53B 28 pametli 28 bin. 28 bin son. Samsung A53 8 bin. 28 bin son. Bu salt emin 36 bin son. 73. A73. A73. Ekletsen Türkiye'den vergisi var. 2800 falan. Xiaomi var mı? Huawei. Huawei yok. Şimdi biz dedik ki gelmişken buraya telefon fiyatlarına falan da bakalım. Yandaki yerde sormuştuk. Orada iPhone 13 Pro 128 GB 1056 dolar demişti. Burada kaç diyecek bilmiyorum. Burada Samsung falan da varmış. Onları falan da sormak istiyorum. Samsung ne kadarmış diye. Normalde burada aksesuarlar işte mesela gördük SD kart inanılmaz fark etti ve çok pahalı. Ama şey işte mesela telefondur işte laptoptur falan filan daha uygun diye biliyorum. 1056 dolar uyguna geliyor herhalde. Kaç bin? Tabii dolar üzerinden söylüyor. Son üzerinden söylemediği için hesap edemiyorum şu an. Şimdi Kırgızistan'da iPhone 13 Pro var elimde. 128 GB. Burada 87.500 soma satılıyormuş. Vallahi Türkiye'ye göre uygun. Evet biz bundan ayrılık. Normalde çok böyle fiyat videoları yapmayı ben pek kendimi de iyi bulmuyorum açıkçası. Çok yapamıyorum. Ama çok fazla mesaj atan olmuştu bu fiyatlarla ilgili. Umarım en azından 3 aşağı 5 yukarı kafanızda bir oluşmuştur. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Müzeye giriş yaptık. Benim kameramı kabul etmediler. Aşağıda emanete bıraktım. 150 son falanmış ücreti. Burada size anlatmak istediğim bir olay var. Yaklaşabilirsin. Geleneksel kıyafetlerle ilgili bu kısımda benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu sarıklar olmuştu. Bu sarıklar özellikle yaşlı kadınlar takıyormuş eski zamanda. Şu anda da takan var mı? Yaylalarda falan. Yaylalarda falan yine takanlar var. Göçebe toplum oldukları için şimdi normalde tabii ki bunlar sürekli bir yerden bir yere gidiyorlar ve sabit kalmıyorlar. İster istemez ölen oluyor ya da hamile kadınlar oluyor, doğum yapanlar oluyor ve temiz bir beze ihtiyaçları var. Aslında bu yaşlı teyzelerin başına taktıkları bu beyaz sarıklar
hem kefen bezi olarak kullanılıyormuş hem doğum olduğunda orada kullanılıyormuş. Büyük ihtimalle hani temiz bir bez parçasına ihtiyaç olduklarını onları kullanıyorlardı. Aynı zamanda da bu beyaz olduğu için herhalde güneşten de koruyor. Değil mi? Bu arada mesela kuzeyden güneye doğru gittikçe güneydekilerin kıyafetlerinin daha böyle renkli olduğunu falan fark ediyoruz. O da tabii Özbekistan'a falan yakın olmasından dolayı muhtemelen birbirlerinden etkilenmişler ve kıyafetleri daha renkli olmuş. Müzeyi çok fazla göstermeyeceğim. Aslında çok güzel ve bütün Kırgızistan tarihini görebiliyorsunuz ama yani videoda izlemesinin çok zevkli olmadığını biliyorum. O yüzden müzeden başka bir yere geçelim. Burada bu fotoğrafta Cengiz Aytmatov ünlü bir Manasçı yani Manas destanı söyleyen kişiyle buluşuyor. Mesela altıymış, o yüzden çok geçişe izin vermiyorlar. Arabanın güzelliğine baksana, turuncu falan. Bayıldım arabaya. Biz şimdi Cengiz Aytmatov'un mezarına gitmeye çalışıyoruz. Umarım açıktır. Vallahi ikinci aktarmamız mı ne? Biraz şehrin uzağındaymış. Bilmediğim bir yerdeyiz. Arkadaşım diyor ki seni belki de kaçırırım, haberin yok. Neredeyim? Buradan tekrar dolmuşa bineceğiz. Türkçe biliyor musun? Biraz mı? Şimdi bir kişi daha gelirse taksiyle gideceğiz de inşallah. Şu kız neme Türkiye'den kelgende Cengiz Aytmatov oyuncu neme video tortam deydi. Okşusu? Kırgızlara mı okşuyorum? Bazen Özbek diyorlar. Uygur, Özbek, Uygur. Түштен келген кыргыздар окшошу. Urumchida qirg'izlar borga o'shalarga o'xshash ekan. Ya. İstanbul Qo'z teshadi yaxshi deydi. Qo'z. Sizin atınız kim? Begayim. Yaxshi, barib es olib kelsam deb bunday emedim, biroq qimmat deydi-ku. Bu kadarını düşünmedim. Ne dedi? Şey diyor ya, keşke gidebilsem ama zor. Ha, keşke. Çok rahmat. Yaxshi. Kızlar sulu bol. Ah, teşekkür ederim. Rahmat. Bunu anladım ama sulu kızı artık anlıyorum. Evet, şimdi biz Cengiz Aytmatov'un mezarında bulunduğu Atabeyit'e geldik. Normalde girişte biraz problem oluyor gibi, tam anlamadım. Allah'tan bizim şoför buranın yerlisiydi. Dolayısıyla askerle falan konuştu. 10 dakika görecekler falan dedi. Asker de öyle izin verdi. Bilmiyorum buranın prosedürü normalde nasıl oluyor. Şimdi bu arkamda gördüğünüz anıtın hikayesini direkt Tanrıcan'a soracağım. 1916'da Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman Rus İmparatorluğu'nun her tarafından erkekleri topluyordu. Savaşa katılmaları için. Evet, savaşa katılmaları için. O sırada bizde ayaklanma olmuştu. Kararlara karşı çıkmaya çalıştı. Ama çıkan olaylarda birçok kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Ondan sonra işte Çin'e kaçtı. Yani bu gün bizim için çok kötü bir gün olarak oldu. Evet. Hayatını kaybedenler için yapılan bir anıt değil mi burası? Cengiz Aytmatov'un bir eserinde de yer alıyor demiştin. Evet. Cengiz Aytmatov'un Gün Gelir Asra Bedel diye bir eseri var. Türkçe öyle çevirmişler. Orada hikayede Anabeyit diye bir yer hakkında anlatılıyor. Yani bu yazarın kendisi ürettiği bir isim. Stalin dönemlerinde sürgünlüğe gönderilen, vurulan kişileri bulduktan sonra işte burada onlar için mezar yapmışlardı. Kitapta Anabeyit diye geçiyordu. Cengiz Aytmatov'un kararıyla burası Atabeyit diye adlandırmışlar. Neden Atabeyit? Çünkü burada vurulan kişiler bizim asıl Kırgızistan Cumhuriyet gerçekten bir devlet olarak haline getiren atalarımız vuruldu. O yüzden şu anki hale getiren kişilerin işte isimleri burada yazılıyor. Ne yazıyor? Ak yani iyilik değil mi yani evet. Sembolü. Ak eğilir ama kırılmaz. Kulağımıza ettik. Ne yazıyor acaba şu an? Yani insan için en zor her gün insan kalmak. Cengiz Aytmatov Kırgız, Türk, Rus, hatta dünya edebiyatı için çok önemli bir isim. Cengiz Aytmatov deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi, özellikle bizim için Selvi Boylum Al yazmalım. Yani sevgi emektir sözünün mimarıdır kendisi. Normalde ben müzesine de gitmek istemiştim ama müzesi bugün kapalıymış. Cesetleri bulmuşlar. Sonra toplu mezar olarak mı bulunmuş? Yok. Evet. Bir yere gömmüşler. Allah rahmet eylesin.
Bu zamana kadar en çok eserleri yabancı dillere çevrilen yazarlardan bir tanesi Cengiz Aytmatov. Geldiğimiz şoför abiyle beraber köy tarafına döneceğiz. Şimdi biz Atabeyit'ten Manas Üniversitesi'ne geldik. Yanımda bir şor türkü var. Bana ilk dediler ki işte bir tane şor türkü biri var falan filan. Dedim şor türkü nedir? İlk defa duydum. Cemal'le geçen biz buluştuk aslında. Biraz hikayesini dinledim ama dedim ki hazır burada kamera elimde size de paylaşsın hikayesini. Cemal şor Türkleri nerede yaşıyor? Şor Türkleri Sibir'de yaşıyor. Kemerova bölgesinde. Bir tık sesini yükselt ama. Tamam. Evet. Şor Türkleri Sibir'de yaşıyor. Yani Rusya'nın Sibirya taraflarında yaşıyor. Kemerova bölgesinde. Hangi dili konuşuyorlar? Türkçe. Türkçe. Ama evet, Türkçe. aslında Türkçenin bir dalı gibi. Yani Evet, tam direkt yani, anlayamıyoruz ama. Evet yani örneğin anlasa olur. Dinlese yani. Dinleyince Evet yavaş. Mesela Kırgızca'da da bazı kelimeleri mesela anlıyorsun. Bazıları çok hızlı olduğunda anlayamıyorsun da daha farklı. Kırgızca'da da öyle yani Türkçe ile benzer şeyleri var. Mesela biz seninle geçen konuştuğumuzda hangiydi? Mesela bizde bayram, sizde? Bayram. Bayram. Pay olarak geçiyor genelde. Yani bayram, pala, daha Başka hangi kelimeler var acaba? Polsun, olsun. Polsun. Ha, P Olsun. koyuyor. Burada mesela YC okunuyor Evet. ya. Mesela 100 cüz diye okunuyor. Evet. Sizde de olsun, polsun. Evet. Ben senden videosunu isteyeceğim bu arada. Bir tane festival gibi bir şey vardı ya sizin orada göstermiştin bana. Müzikler vardı, geleneksel müzikleriniz vesaire. Orada da mesela tını olarak şarkıları ben direkt sözlerini anlayamadım ama tını olarak aslında benzer. Tabii benzer. Yani anlasa olur. Yani Peki bir şey soracağım. Şor Türkleri tamam. nereden gelmişler oraya? Şor Türkleri nereden gelmiş kimse bilmiyor. Bazı tarihçiler diyor bu Kırgız Kaganatı olduğu zamanda yani Türkçe o zaman geçmiş diyorlar. Asimile olmuş diye, dil kendisi asimile olmuş diye diyen bir neler var. Tarihçiler var ama yani öyle mi değil mi kimse bilmez. Toplamda ne kadardır sizin nüfusunuz mesela? Ne kadar şor 8.000'den 12.000'e kadar. Yani bütün dünyada yayılmış. Hadi ya 8.000 12.000. Bayağı da Evet. azlarmış aslında hakikaten. Evet doğru. O yüzden bilinmiyor. Ben duymadım mesela şor türkü daha önce. Doğru. Evet. Çoğu soruyor. Evet ya şor türkü. Kim ne diye soruyor. Bu arada Cemal'in babası da Uygur Türkü. Sen tam bir melesin. Anne şor türkü, baba Uygur Türkü. Evet aynen. Yanında da bir Türkiye Türkü. Nogay. Karışık. Ah be kameram. Bir de oynamasan ne güzel olacak. Tamam düzeldi. Hocam şimdi mesela sizin o köyde mi yaşıyor sizin akrabalar? Yok şehir. Şehir evet ama köyde yakın. Yani bizde nasıl desem Yani orman yakın yanımızda tam yanımızda. Yani ben örneğin bütün akrabalarım hepsi ormancı, balıkçı, avcı. Avcılıkla geçiniyorlar evet, yani avcılıkta. Yani şimdi 21. yüzyıl o yüzden tam böyle ihtiyaç yoktur avda. Ama bir amcam var o avcı kendisi. Şimdi aslında av da yapıyormuş. Yani peki bir şey soracağım. Sen ayı eti yedim demiştin. Yedim evet. Peki mesela amcan avcıymış ya yani ayı falan Tabii. da avlıyor mu? Yoksa? Yok avlayabilir o biliyor. Nasıl avlamaya, nasıl tutmaya onlar hepsini biliyor ama kendisi böyle pek ne yapmıyor. Çünkü ihtiyaç yok. Bizde örneğin nelerimiz var, inançlarımız var. İhtiyacın olmasa av yapma diyor. Böyle bir inanç var. Neden? Çünkü her bir hayvan bu yani yemiştir. Yani bu tabiattan, Tanrı'dan verilen bir şeydir. Yani boş boşuna böyle av yapıp yani egzotik evet yani bu oyun değil diyor demek istiyor. Can alıyorsun sonuçta. Tabii. Yani öldürürken onundan da bir özür dilemek gerekiyor. Yani sen boşuna değil demek istiyorsun. Yani senin kendi canını karnını doyurmak için aslında ben avcılığı yapıyorum tabii, ama eğer karnını başka bir şey doyurabiliyorsan avcılığa da gerek yok aslında. Tabii. Örneğin bizde biz balık da tutuyoruz. Nalim diyen balık var. Böyle somona benziyor. Evet. Böyle oluyor. Yani biz örneğin onu tutunca 30 santimetre olması gerekiyor. En küçüğü.
Yani bu genç demek ama biraz büyümüş 30 santimetre. Ondan küçüğü olsa direkt tuttuğumu direkt Geri nehire bırakman atıyorum. gerekiyor, Tabii. evet. Büyümesi gerekiyor. Ki Şor Türklerinin dini inancı ne o bölgede? Hristiyancılık. Şimdi ama dinde egzotik oldu ya ne gibi oldu. Evet. Yani Ama şey mesela işte hani Türkiye'nin belli bir popülasyon, yani Türkiye'nin mesela belli bir oranı Müslüman ülke olarak geçiyor ya. Evet. Ondan kastım yani hani genel olarak Tabii. dini inanışları Tabii. ne diye sordum. Evet. Yani ben Hristiyan, kendileri Hristiyan. Ama sen Müslümansın babadan Evet, dolayı. ben babam Müslüman, ben de Müslümanım. Peki orada seni şu an işte anneanne, anne, teyze vesaire hepsi orada yaşıyorlar. Tabii. Ki bir de artı olarak muhtemelen Rusça biliyorlar tabii. Tabii Rusça konuşuluyor genelde. Yani ama ben annem örneğin Şorca da biliyor. Ben çocukken Şorca konuşuluyordu. Örneğin benim dedemin ve anneannemin pasportu ve böyle doğum bilgileri hepsi Şor dilinde. Fotoğrafları var mı? Yok, fotoğrafları yok. Ben de öyle bir fotoğrafları yok. Ama gerçekten öylemiş. Yani annem kendisi bunu söyledi bana. Bir ara biz bazen konuşuyoruz bu konularda. Annem kendisi de söyledi. Dedi onların böyle doğum tarihi belgeleri hepsi neler Şor dilindemiş. Yani, demek ki eskiden daha çok Şorca kullanılıyormuş. Tabii. Yani daha bir şey eklemek istiyordum. Şorlar kendileri tadargişiymiş eskiden. William Radloff diyen bir insan vardı, tarihçi. Bu Türkolog. O bizim bölgeye geldiğinde bir insanı görmüş, sorulmuş kimsin diye. O da bakmış, düşünmüş, yani sorduğuna kadar cevap vermiş. Yani Şor demiş. Şor bu aslında bir küçük bir kabile olan. Yani Şor Türklerin bir kabilesidir. Yani Şorlar. Şor. Ne vardı? Çelek vardı. Sonra şimdi tam hatırlamıyorum. Yani daha büyükler. Birden fazlaları var. Evet var. Ama genel olarakmış tadargişiymiş. Tatargiş mi? Evet, Yani tadargişi. Bu Tatar da değil. Yani nereden bulunmuş, nereden çıkmış böyle bir isim diye acaba kimse bilmiyor. melez olabilirler mi? Yani ne bileyim hani bazen oluyor ya işte Tatarlarla işte başka bir ırk daha bir araya gelip işte Yok aslında ondan değil. Yani kimse bilmiyor. Yani ben şimdi bu böyle hipotezle kurabiliriz. Doğrudur. Yani biz söyleyebiliriz ya bundan olabilir ya da orman insanları diyebiliriz ama bu kafadan hepsi. Aynen. Resmi belgesi yok. Yani böyle Ruslar genelde Rus olmayanlara, Slav olmayanlara onlar eskiden Tatar diye isim veriyordu. Yani diyelim Tatarların kendisi de çok bir neleri var. Tabii. Evet. Kendi altlarında bir sürü dalları var. Evet, aynı. Nogayların da öyle mesela. Tabii. Yani her bir ırkın aslında kendi tarihi, yani bulunan bir tarihi var. Sonra çıkmış, gelişmiş, büyümüş. Bir de galiba sonuçta hani bölge çok farklı yerlerde yaşıyorlar ya, küçük daha kabile. Evet. O yüzden aslında genel olarak ad alıyorlar ama kendi altlarında küçük kabileler olduğu için onların da kendi isimleri oluyor tabii kendi içlerinde. Tabii. Şor Türklerinin Şor kabilesi gibi aslında. Aynen. Öyle. Valla ben çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Bir Şor Türküyle tanışmak varmış kısmette yani. Ben de çok memnun oldum. Şorca da öğrenmiş olduk. Ama peki hiçbir şey söyleyebilir misin mesela, nasılsın, iyi misin? Genel. Örneğin ben pek böyle söyleyemem, ben anlıyorum. Yani şimdi yalan olmasın demek istiyorum da ben şimdi kafadan alsam siz anlamazsınız da ama yalan olur yani sonuçta. Aynen, benim Nogayca'da hafiften anlayıp ama asla söyleyememem gibi. Katesun, Arusun öyle bir şeyler vardı mesela. Örneğin ne de selam verirken bir kişiye ezinok diyor. Çoğulda olsa diyelim sen tanrı olsa o zaman ben ezinok der diyeceğim. Birden fazla siz gibi. Evet, aynen. Esenlikler olsun gibi. Esen kelimesi oradan. Esenlikler olsun gibi. Esen kelimesi oradan geliyor. Evet. Oradan bizde de geliyor? kullanılıyor. Esen diye. Aslında sen daha çok bilirsin ha. Şor Türkleriyle ilgili bilgin var mı? Yok. Sen de ilk defa mı duydun? Esen kelimesi zaten sizde de var, bizde de var. Evet. Eski Türk kelimesi. Peki sen mesela Şor Türk'ü duymuş muydun daha önce? Yok maalesef. Cemal'la tanışıp
Cemal tarihte bir ilk. Sen böyle ülke ülke gezip herkese şort Türklerini anlat. Aynen. Böylelikle herkes şort Türklerini tanısın. İnşallah bizim video aracılığıyla tanırlar yani. İnşallah. Aynen. O zaman daha fazla uzatmadan videoyu ben burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın. Görüşürüz.